İnsan bir fikir olmadan eylemde bulunamaz ama eylemi olmayan fikir de sadece zihinde bir tasavvur olarak kalır. Biz ensar, onlar muhacir. Yeryüzünde bu referansa sahip başka bir coğrafya, millet, medeniyet var mı? Emin değilim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen bölüm kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. İlginç bir noktadaydık. Şimdi Türkiye'de komünist fırka ilk kurulduğu vakit manifestosuna Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ve kendi tezini destekler bir ayet-i celleyi de manifestonun başına alıyor. Geçen bölümde siz İslamcı gelenekten gelen birisi olarak Marksizme atıfta bulunarak hatta bazı yerlerine hak vererek bir açıklamalar yaptınız. Bugün ne solcumuz solu biliyor hakkıyla, ne sağcımız sağı biliyor, durduğumuz yerden habersiz. Bu yabancılaşmayı ortadan nasıl kaldıracağız? Yani Marx'la kavga etmek yerine ondan da alabileceğim bir şeyler olacağını nasıl fark edeceğim? Kendi düşünce dünyamıza yabancılaştığımız için bu tür savrulmalar da yaşıyoruz maalesef. Öncelikle bunu bir problem olarak tespit etmemiz lazım. Nerede savrulduk, nerede yabancılaştık, nerede uzaklaştık? Biz hiçbir zaman kendimiz olacağız diye kendimizi dünyaya kapatamayız. Yahut dünya vatandaşı olacağız diye ayağımızın bastığı toprakları görmezden gelebiliriz. Bu ikisi arasındaki dengeyi doğru kurmamız lazım bizim. Ben hep şeyi söylüyorum, bir üçgen ya da bir dörtgen gibi düşünecek olursanız bir toplumun, kültürün temel saç ayaklarını, açılardan birisinin hep açık olması lazım. Bir açık ufuk perspektifiyle bir dünyaya bir açık tarafının olması lazım. Tamamen kapattığınız zaman sistemi kendi içinizde çökmeye başlarsınız, fosilleşmeye başlarsınız. Zaten dünyada kendi içine tamamen kapanarak yahut kendini tamamen dış etkilere açarak hayatta var olabilmiş ve etki yapabilmiş bir medeniyet yok. Medeniyetler hep etki almışlar, etki vermişler. Ama bu etkileşimi yaparken, alırken ve verirken nerede durduğu, neyi aldığı, neyi verdiği konusunda da bir özgüvene ve bilgiye sahiptir. Şimdi bugün biz biraz burada dağıldık. Zihni bir savrulma içerisinde. Yani sağ-sol kavramları bizi izah etmiyor. Sınıf kavramı bir ara çok uzun kullanıldı biliyorsunuz, izah etmiyor. Orta Asya tipi üretim tarzı dendi, izah etmiyor. Veya başka kavramlar. Başka tecrübelerin neticesinde ortaya çıkmış kavramları gelip burada uygulamaya kalktığınızda olmuyor, oturmuyor, izah etmiyor. Mesela işte din kitlelerin afyonudur gibi mesela. Bu mesela büyük oranda kilise ve kilisenin suistimalleri için kullanılmış bir söz iken, tabii Marksistler bunu başka noktalara da taşıyor ayrı da, kalkıp siz bunu Türkiye'de de işte bizde de şöyle olacak dediğinizde kiliseye tekabül eden bir kurumunuz yok. Papa'nın masumiyeti diye bir kavramınız yok. Yani bizde de din uluları ister alim olsun, şeyhülislam olsun, ister şeyh olsun masum görülmezler. Herkes kuldur, Allah'ın önünde eşittir. Yani namaza durduğunuzda safta herkes eşittir. Şimdi bu kadar eşitlikçi bir din anlayışı var. Özünde de adaletin olduğu bir din anlayışı var. Siz sanki bu yokmuş gibi bir okumayla, mesela diyelim ki Anadolu İslam geleneğini karşınıza aldığınızda yabancılaşıyorsunuz ona. Mesela diyelim ki Marx'ı okuduğunuzda gene temel isyan noktası sosyal adalet. Adalet yok diyor. Bu sistem adalet üretmiyor ve üretmeyecek diyor. Bakın 150 yıl sonra gene aynı yerdeyiz. Ama bu Marx'tan önce de vardı bu kavram. Yani Marx'ın ortaya çıkarttığı bir kavram değil ki. O onu alıp sosyoekonomik ve politik süreçlere uyguladı. Ve bir model üretti orada. Dedim ki bu analizden vardığı noktaları, sonuçları ve tavsiyelerini ben yanlış görüyorum, eksik görüyorum. Tarih de bunu zaten gösterdi. Ama tespit ve tahlil anlamında, tahlil tespit anlamında baktığınızda çok önemli noktalara işaret etti. Şimdi mesela diyelim ki Türkiye'deki sol geleneği düşünün. Kalkıp Batı'nın din anlayışını, kurumsal din anlayışını birebir İslam coğrafyasına uyguladığında dine yabancılaştı. Halbuki biraz okusaydı, mesela İslam geleneğini biraz daha bilseydi, muhtemelen Türkiye'deki sol gelenek, İslami gelenekle, Anadolu İslam geleneğiyle çok daha yakınlık içerisinde olur ve önemli alışverişler yapabilirdi. Niye söylüyorum bunu? Adalet, İslam'ın en temel kavramlarından birisi. El-Adil, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi. Allah bütün yeryüzünü bir mizan üzere yarattım diyor.
bir denge, bir adalet üzerine yarattım diyor. Adalet kelimesi Arapçada her şeyi yerli yerine koymak demektir. Yani her şeyin hakkını vermek. Yerin, göğün, kuşun, çiçeğin, insanın, toplumun, kültürün, ezanın, özgürlüğün, aklın, kalbin hepsinin yerli yerine konduğu sisteme biz adil bir sistem diyoruz. Bunu yapabilmek için de bakın en yüksek metafizik referansı ortaya koyuyor. Sosyolojik, politik, ekonomik bir zaruretten bahsetmiyor. Metafizik bir ilke olarak Cenab-ı Hakk'ın El-Adil isminden hareketle sen de yeryüzünde mizanı kuracaksın diyor. Nasıl Cenab-ı Hak göklerde bir mizan kurduysa Rahman suresinde, aynı şekilde sen de pazarda terazide tartarken mizandan sakın sapmayasın ha diyor. Şimdi böyle baktığınızda şeydir biliyorsunuz bizim kelam geleneğinde de mesela Mutezile'nin ismi et-tevhid, ehlü't tevhid vel adildir. Tevhid ve adalet ekolü ya da ehli denilmiştir. Yani adalet o kadar temel bir kavram ki burada. Şimdi yani sosyal adalet dediğinizde emeğin sömürülmesine karşı çıkılması, kıymetlendirilmesi, hakkının verilmesi yani her şeyin yerli yerine konması açısından baktığınızda sol İslami gelenekle çatışmak zorunda değil, Anadolu İslam tecrübesiyle çatışmak zorunda değil. Tam tersine oradan alıp beslenip belki dünya sol literatürüne çok önemli katkılar yapabilecekti. Bu özgüvenle bakabilseydi dünya Avrupa solunun eksik bıraktığı, okuyamadığı, yanlış gördüğü yerleri belki düzeltip belki dünya literatürüne farklı katkılar sağlayacaktı. Bu fırsatı kaçırdılar. Daha özelinde tabii yani bizdeki sol gelenek mesela İdris Küçükömer, Kemal Tahir çizgisinde ilerleseydi gene bence çok farklı bir tasavvur ortaya koyabilirdi. Bu da olmadı. Yani Kemal Tahir rahmetli hayatındayken bile kendi sol çevreleri tarafından aforoz edilmiş, sağcılıkla suçlanmış bir yazar. Ama şimdi Kemal Tahir'i okumadan, anlamadan, onun Osmanlı, Türk toplumuna ilişkin analizlerini doğru okumadan siz yani ne modern Türk düşüncesini tam anlayabilirsiniz, ne Türk modernleşmesinin değişik yönlerini tam kavrayabilirsiniz. Aynı şey İdris Küçükömer'in işte Düzenin Yabancılaşması kitabında ortaya koyduğu çerçeve ya bizdeki sağ soldur, sol sağdır diyor. Yani Avrupa'daki şeyle alıp birebir uyguladığınızda karman çorman bir tablo ortaya çıkıyor. Ve bu zihinsel kargaşa yeri geliyor işte sokak çatışmasına dönüşüyor. Kısır siyasi çatışmalara dönüşüyor. Sosyal adalet açısından baktığınızda, devleti de böyle tanımladığınızda, adaleti tesis eden kurum. Böyle tanımladığınızda aslında kavga edecek bir şey kalmıyor. Ha, devlet bunu ne kadar iyi yapıyor, ne kadar yapamıyor ayrı. Ama devletin var olma sebebi insanların adaletli yönetilmesidir diye koyduğunuzda adalet de orada en temel belirleyici ilke haline geliyor. Böyle tanımlasak aslında bu kavgaların birçoğunun biraz boş olduğunu göreceğiz. Şimdi İslamcılar bizde sosyalist olmaz. Sosyalistler de söylediğimiz manada İslam'a yakın durmaz. İslam sosyalizmi diye bir şey çıkarmaya çalışıyor. O da tutmuyor. Şunu sormak istiyorum. Mesela hem içeride sol bir entelektüelle oturup konuştuğunuzda, şimdi siyaset gereği parti liderleri birbirlerini eleştirebilir. Ama sol gelenekten gelen bir entelektüel oturup bunları konuşabiliyor musunuz? Böyle bir imkanınız oluyor mu? Bir. İkincisi de mesela batıdaki mevkidaşlarınızla bir çay sohbetinde oturup konuşurken ya bizim tecrübemiz istifade edilecek bir tecrübe. Bu kadar korkmanıza gerek yok diyor musunuz? Dediğinizde nasıl tepkiler alıyorsunuz? Valla öyle sohbet edebilecek arkadaşlar olmasını çok isterim Türkiye'de. Haksızlık etmek istemem. Şimdi kalkıp bütün sol camiayı zemmedecek bir şey de söylemek istemem ama kendi eleştirileri olarak şunu çok sık duyuyoruz biliyorsunuz. Hepimiz reklamcı olduk diyorlar ya. Yani eskinin solcuları hani kapitalizmin en arsız sektöründe çok başarılı hale geldiler. Reklamı yanlış anlamayın. Hani bu bir pazarlama tekniği olduğu için arsız diyorum ya da daha saldırgan. Yani bir ürünü allayıp pullayıp olduğundan belki daha iyi göstererek işte satmak vesaire anlamında söylüyorum ama yani bu sol bu eleştiriyi, öz eleştiriyi kendisi yaptığı için söylüyorum bunu. Ya ben bu kategorileri yani İslamcı, solcu, sağcı gerçekten yetersiz kavramlar bunlar. Gerçekten bizim tecrübemizi tam manasıyla ifade edebilen kavramlar değil. Çoğu zaten dışarıdan ithal kavramlar bunlar.
bizim tarihimizi, tasavvurumuzu, tefekkürümüzü, tecrübemizi ifade edemediği gibi yarına ilişkin bir tasavvur ortaya koymamıza da imkan sağlamıyor. Ya bu tür isimlendirmeler, konumlandırmalar. Burada tabii bir başka sorun çıkıyor karşımıza. O da bu kavramsallaştırma meselesi. Bizim hem sosyal bilimlerde, üniversite camiasında hem de diğer genel manada, entelektüel alanda en büyük eksiklerimizden birisi bu. Kendi kavramlarımızı üretemiyoruz. Halbuki adını koyamadığın şey senin değildir. Sen çok özel bir tecrübe yaşayabilirsin. Çok farklı bir tecrübe yaşayabilirsin. Ve bu evrensel boyutları olan bir tecrübe olabilir. Ama adını sen koymuyorsan artık senin değildir o. Başkasının kavramlarıyla kendini tanımlamaya başladığında önce kendine yabancılaşırsın. Ve daha sonra o kavramlar senin birer hapishanen haline gelir. O deli gömleğinden kurtulmak için de bu sefer başka arayışların içerisine girersin. Bu bizim zihnimizin daralmasına yol açıyor. Gereksiz kavgalara, çatışmalara yol açıyor. Belki bunları bizim tekrar böyle bir çetelesini çıkartıp, bir yapı çözümüne tabi tutup, enine boyuna bir muhasebesini yapmamız gerekiyor. İçeride böyle, dışarıdaki mevkidaşlarla bu mevzu açıldığında, İslam, Batı konuşulduğunda tablo farklılaşıyor mu? Orada da tabii siyasi çevrelerde çok fazla böyle yanlış anlaşılmasın da hani entelektüel figür pek olmuyor. Yani benim şu aralar çok muhatap olduğum dış politika, güvenlik sektörlerinde diyeyim. Var, yok değil. Ama üniversitelerde mesela var böyle çok zihni açık, birikimli hocalar, arkadaşlar. Fırsat oldukça ben onlarla temas ediyorum, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Mesela onların yaptığı sistem eleştirilerini ben kıymetli buluyorum. Yani Londra'dan bakarak, Washington'dan bakarak, New York'tan, Berlin'den bakarak mesela bir sistem eleştirisi yapıyor. Önemsenmesi gereken şeyler bunlar. Yani o da kendi zaviyesinden, kendi toplumunu eleştiriyor. Mesela bu eleştiri, öz eleştiri geleneği kendi başına kıymetli. Oradaki tabii temel mesele bu entelektüel birikim siyaseti dönüştüren bir kıvama gelemiyor. Ama bir dinamizm üretiyor. Gelir mi bir gün? Hem Türkiye hem dünya için soruyorum. Gelir diye ümit ediyorum ben. Bunlar başta da söyledim. Birbirini besleyen süreçler olmalı. Yani siyasetin de, fikrin de, iradenin de doğru bir şekilde bir araya geldiği ve birbirini besleyerek kendi alanlarını genişlettiği, böylece toplumu, milleti, Türkiye özelinde söyleyecek olursak Türkiye'yi yükselttiği bir kıvama gelebiliriz. Bazen bu senkronizasyonun çok iyi olduğu dönemler oluyor. Bir fikir ortaya atılıyor. Bu bir iradeye dönüşüyor, o irade onu pratiğe çeviriyor. O pratik yeni fikir alanları ortaya çıkartıyor, yeni bilgi alanları inşa ediyor. Mesela buralarda, mesela örneğin mültecilerle ilgili bizim Türkiye olarak verdiğimiz sınav bunun en iyi örneklerinden biri. Sadece Suriyeli mültecilerle ilgili söylemiyorum. Anadolu toprakları yüzlerce yıldır mültecilere kapılarını hep açık tutmuş bir coğrafya. Ve işte 1000 yıldır da bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak bizler de bu kapıları hep açık tutmuşuz. Yani bugün dünyanın o kadar çok yerinden bu ülkeye mülteci olarak gelen, entegre olan, yaşayan insan var ki tabii artık bir zaman sonra mülteci olmuyorlar onlar. Artık bu toprakların vatandaşı oluyorlar. Yani şimdi düşünün, ya Polonezköy diye bir semtimiz var bizim İstanbul'da. Saraybosna diye şeyimiz var, semtimiz var. Yani şimdi bunları düşündüğün zaman yani bir başka ülkenin şehri gelip burada kendine bir yer bulabilmiş. Bırakın insanı, şehir yer bulmuş. Şimdi Irak'tan, Afganistan'dan, Suriye'den, Libya'dan, Etiyopya'dan, Kafkaslardan, Çeçenistan'dan vesaire vesaire gelen insanlar da artık bizim coğrafyamızın bir parçası. Ve burayı zenginleştiren insanlar. Şimdi mesela burada bizim devlet olarak, toplum olarak, STK'lar olarak, belediyeler olarak, iş adamları olarak, bireyler olarak ortaya koyduğumuz tavır, tutum, hani tabii ki takdire şayan ama bence arkasında işte bu yüzlerce yıllık o birikimin, fikrin ve iradenin, yani zihinle kalbin bir araya geldiği, iradeyle birleşerek pratiğe dönüştüğü bir durumu ifade ediyor. O mağdura ve mazluma sahip çıkarken stratejik hesap yapmıyor. Biz burada bir duruş ortaya koyuyoruz. Peki Batı'da bunun aksi niçin arzu ettiğimiz gibi olmuyor? Yani Türkiye'ye hayranlıkla mı bakıyorlar burada? Onlar yapabildi yoksa onlar yapıyor biz asla böyle bir şeye girmemeliyiz mi diyorlar?
Bu tecrübe niye bir örneklik teşkil etmiyor? Ya da ediyor, haberimiz mi yok? Aslında birçok yerde bu çok takdir ediliyor. Fakat bunun siyasi sonuçlarını paylaşma konusunda Batı özellikle adil davranmıyor. Yani Türkiye'ye evet mülteci konusunda siz gerçekten çok başarılı bir performans sergilediniz. Teşekkür ediyoruz size diyorlar. Peki sonra diyoruz. Teşekkür ettiniz de teşekkürle bitmiyor ki bu iş. Hani külfet paylaşımı? Hani bu sorunu çözmek için kökenine gitmek? Hani Suriyeli mültecilerden korkuyorsanız Suriye Savaşı'nı gelin el birliğiyle bitirelim. Orada tekrar adil, demokratik, şeffaf, meşruiyeti olan bir düzen kuralım birlikte. Bu insanlar da evlerine dönsünler dediğinizde yok diyor. O sorunu uzakta tutmak, sorunu çözmekle eş anlamlı onların zihinlerinde. Yani bizim kapımıza gelmesinler, Avrupa'nın başkentlerine gelmesinler. Sorun çözülmüş sayılır. Sorun çözülmüyor ki. Sadece sen sorunu öteliyorsun, uzakta tutuyorsun. Eninde sonunda bir şekilde gelecek o gene. Aslında bakış farkı çok net ortaya çıkıyor. Sayın Merkel geldiğinde yasa dışı göçmen diye ifade ediyor. Biz mülteci kardeşim diye ifade ediyoruz. Bakış bir defa farklı. Tabii ki yani çünkü bizde Cumhurbaşkanımız ilk bu mültecilerin akın akın geldiği ve sayılarının arttığı dönemde hatırlarsanız daha sık kullandığı bir tarihi referans vardı. Biz ensar, onlar muhacir. Yeryüzünde bu referansa sahip başka bir coğrafya, millet, medeniyet var mı? Emin değilim. İki kelime 1400 yıllık tarihimizi ve 1400 yıl önce yaşanan o muazzam hadiseyi özetlemek için yetiyor. Ve 1400 yıl sonra bir insani dramı çözmek için bir milletin nasıl ve neden harekete geçtiğini o kadar güzel anlatıyor ki daha fazla söze gerek kalmıyor. Biz ensar, onlar muhacir dediğinde ensarın görevi muhacire sahip çıkmak. Bunun önünü, arkasını, stratejisini, ekonomisini ayrıca konuşuruz. Ama önce ona insan olduğu için sahip çıkmak. Şimdi tabii burada Batı'ya bir ayna tutmamız gerekiyor o zaman. Siz hümanizmden bahsedeceksiniz, insan haklarından bahsedeceksiniz, hayat ve fırsat eşitliğinden bahsedeceksiniz, insan hayatının kutsallığından bahsedeceksiniz vesaire vesaire. Ama iş gerçekten bu ilkelerin hayata geçirilmesine geldiğinde 3 maymunu oynayacaksınız. Bizi insan hakları ve diğer konularda sürekli eleştireceksiniz. Ama milyonlarca mültecinin hayatıyla ilgili, geleceğiyle ilgili bir planınız, programınız olmayacak. Bana gelmediği müddetçe benim sorunum değil diyeceksiniz. Bizim bu referanslarımız, evrensel referanslarımız, temsil eden biz olmasak sanki Batı'da karşılık bulacak gibi. Temsiliyette bir problem olduğunu düşünüyor musunuz? Yer yer tabii temsiliyette de sorunlar yaşıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz. Dedim ya her sabah uyandığımızda birey olarak, toplum olarak bu soruyu ya da bu cümleyi kendimize kurmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. Temsiliyet noktasında, eylem noktasında, fikir noktasında hep daha iyisini yapabiliriz. İnsanı bu motive etmeli tabii ki. Elbette bizim de meselelerimiz var, sorunlarımız var. Orayı da analiz ederken ne kendimize karşı çok gaddar olmalıyız, hakkaniyetsiz davranmalıyız, ne de bir zihinsel, entelektüel tembelliğe ve rehavete kapılmalıyız. Biz dünyadan kopuk bir adada yaşamıyoruz. Dünya sistemi içerisinde sorunların şiddeti oranında biz de bundan payımızı alıyoruz. Bu ekonomik sorun oldu, işte salgın oldu veya benzeri şeyler. Bu unsurların birleştiği noktada önümüze gelen sorunları çözmek için bir çaba sarf etmek zorundayız. Bunların bir kısmı kendi iç dinamiklerimizle çözebileceğimiz meselelerdir. Ama bir kısmı mutlaka dışarıdaki dengeleri değiştirmek suretiyle çözebileceğiniz konulardır. Yani sömürgecilik, emperyalizm ortadan kalkmış değil, şekil değiştirmiş durumda. Daha görünmez hale gelmiş. Adam Smith'in görünmez hand dediği, invisible hand dediği bir şekle bürünmüş. İki adım geri çekilmiş ama arkadan bu ilişkileri, bağımlılık ilişkilerini, sömürge ilişkilerini tanzim etmeye, şekillendirmeye devam ediyor. Ama bu eleştiriyi yaparken biz kendimiz bir tembelliğe de düşmemeliyiz.
Yani eğer bizim sokaklarımız temiz değilse, ki Allah'tan temiz yani genelde biz hijyen standartı iyi olan bir milletiz. Ya da kötü şehirleşmemiz kötü gidiyorsa bunun şeyini biz kendimizde arayalım. Mesela gürültü diye bir sorunumuz varsa, yani bir insan mahalle arasında arabayı müziğin sonuna kadar açmış, bangır bangır gidiyor. Hani uyuyan mı var, bebek mi var, yaşlı mı var, hasta mı var diye düşünmüyor. Ya bu bizle ilgili bir sorun yani. Şimdi bunun şeyini de dışarılarda aramayalım. Bu düzeltmeleri yaparken neyi biz kendimiz düzelteceğiz, neyi uluslararası aktörlerle konuşarak, yeri geldiğinde kavga ederek, mücadele ederek düzelteceğiz. Bunun bir sıralamasını da yapmamız gerekiyor. Öz eleştiri kendimize karşı haksızlığa dönüşmemeli. Dışarıyı eleştiri, ötekini suçlama da bir entelektüel tembelliğe dönüşmemeli. Bu ikisi arasındaki dengeyi doğru kurmalıyız. O dengeyi kurduğumuz zaman çok şey hallolacak. İlk sizin tecrübenizden yola çıkarak başladık. Çok sevmeseniz de hayatınıza dair konuşmayı. Gençlik yıllarınızda, ortaokul, lise çağlarından sonra büyüdüğüm vakit ben şunu olacağım gibi bir düşünce var mıydı? Ben büyürken hep mesleğim ne olursa olsun okuyan, yazan, masasında, evinde kitabı olan biri olmalıyım demiştim. Mesleğimle ilgili de herhalde bu beni daha çok bir akademisyen olmaya sevk etti, bir düşünce insanı olmaya sevk etti. Onun dışında hani böyle daha farklı astronot olayım ya da mühendis olayım, mimar olayım falan gibi bir şey çok zihnimde yoktu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ben büyürken şöyle bir mesleğim olmalı diye bir kaygıyla hiç okumadım. Bir meslek kaygısıyla hiç okumadım. Ve dönüp baktığımda da diyorum ki ya iyi ki de öyle okumuşum. Çünkü bu benim alanımı daraltmadı. Tam tersine daha interdisipliner bakabilmeyi sağladı. Dolayısıyla ben mimarlık tarihine de merak saldım ve kendim okudum. Sanat tarihi de okudum, siyaset bilimi de okudum, uluslararası ilişkiler de okudum, felsefede doktora yaptım, insani beşeri ilimlerde araştırmalar yaptım. Osmanlı düşüncesine de girdim, Batı düşüncesine de girdim, İslam felsefesi de okudum, Hint düşüncesine de girdim. Ve hamdolsun diyorum yani bizim medeniyetimiz hezarfen insanların üzerine yükselmiş bir medeniyet. Bugün de eğer biz dünya vatandaşlığı kavramını doğru bir yere oturtacaksak gene bu hezarfen yani birçok yeteneği olan 1000 yeteneği fenne sahip kişiler olabilirsek bu noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum. Teşbihte hata olmaz. Teşbihte hata olmaz da yani hata kabul etmez demektir o. Hani hangi teşbih yaparsanız yapın fark etmez demek değil o. Teşbih hata kabul etmez anlamında. Fakat şunu söyleyeyim. Ben bu pratiğin mesela şu anda ben kendi içimde bulunduğum pratiğin benim teorik düşünmemi beslediğini düşünüyorum ve görüyorum bunu. Çünkü bu bana fikirlerimi test etme imkanı da veriyor. Bir takım fikirler geliştirebiliyorum zihnimde ama bunu pratiğe uygulayabiliyor muyum? Pratikte bir karşılığı var mı diye beni daha disipline eden bir tarafı var. Teşbihte hata olmaz kısmına geleceğim. O da Ebu Hanife'nin önce pazarda, markette bir iş adamı olup ondan sonra fıkıh ilminde derinleşip bir mezhep imamı haline gelmesine benzetiyorum bazen. Ebu Hanife'nin o iş tecrübesi onun bir müçtehit olarak, bir fakih olarak, bir hukukçu olarak ortaya koyduğu birikimde çok önemli bir rol oynamıştır. O pratik tecrübe olmasaydı Ebu Hanife sadece kitaplardan öğrenip kitaplardan içtihat eden, fetva veren birisi olacaktı. Ama hayatın içinden gelip iş hukuku nedir, ticaret nedir, pazar nedir, pazarın şartları nedir, nasıl bütün bunları tecrübe edip bizzat gördükten sonra bu alana yönelmesi ona müthiş bir derinlik kazandırdı. Dolayısıyla teoriyle pratiğin birbirini beslediği bir akıştır esas olan. Yani insan bir fikir olmadan eylemde bulunamaz. Ama eylemi olmayan fikir de sadece zihinde bir tasavvur olarak kalır. Bu ikisi arasındaki dengeyi kurabildiğimiz oranda kendimizi gerçekleştirme, hedeflerimize ulaşma şansımız da artar. Çok teşekkür ederiz hocam. Eyvallah.